Bazı insanlar bencil, egoisttir. Sadece kendilerinden bahsederler. İnsanların sorunlarını, fikirlerini, görüşlerini anlamaya çalışmayan kişiler asla lider olamazlar. Liderin başkasına karşı hırsı olmaz. Liderin hırsı sadece yaptığı işi kusursuz yapmaya yöneliktir. Lider, küçük hesaplarla uğraşamayacak kadar insana hizmet odaklıdır. Liderlik bir insanın kendisi için değil, ait olduğu topluluğun çıkarı için hizmet etmesidir. Sadece kendi başarısını, kendi çıkarını, kendi şan ve şöhretini düşünen insandan lider olmaz. Farklı kişilikteki insanları olduğu gibi kabul edip onları ortak değerler ve ortak bir hedef etrafında birleştirir. Duygusal bağ kurar. Başkalarının kutsal bildiklerine asla kötü söz söylemezler. Zira böyle davrandıklarında karşılarındakinin de kendi kutsallarına söz söyleme hakkına sahip olacaklarını bilirler. Farklı insanları anlamayı ve onlarla muhabbeti lüzumsuz gören kişilerin iyi bir lider olması mümkün değildir. Kadın ya da erkek, genç veya yaşlı, içe ya da dışa dönük, eğitimli veya eğitimsiz her tür insandan lider olur ama karaktersiz insandan iyi lider olmaz. Liderlik eğitimi olmayan insanların olağanüstü liderlik eylemlerinde bulunduğuna şahit oluruz. Birçoğunun düzgün bir örgün eğitim almadığı durumlar bile var. Daha önce liderlik deneyimi olmayan, özellikle de krizlerde öne çıkan, diğerlerinin de önerilen hareket tarzını izlemeye ikna eden insanlarla doludur çevremiz. Liderlik rollerine adım atmalarına yardımcı olan özelliklere ve niteliklere sahiptirler. Büyük annelerimizi, büyük babalarımızı düşünün. Hangi biri liderlik eğitimi almıştı ki? Doğal olarak diğerlerinden daha fazla liderlik becerisine sahip gibi görünen insanlar olsa da herkes belirli liderlik becerilerini geliştirerek lider olmayı öğrenebilir. İlk tanıştığında elini sıkarken bile lider olduğunu anlarsın. Kendinden emin bir duruşu vardır. Bu özgüvenini ilk tanışmada bile hissettirir. Her liderin sahip olması gereken en önemli özellik karakter bütünlüğüdür. Karakter sahibi olmak, insanın doğuştan gelen bir özelliği değil, hayatı boyunca edindiği deneyimlerle kendini geliştirmesiyle elde ettiği bir özelliktir. Lider olan kişi kafasını kuma gömmez. Elini taşın altına koyar, sorumluluk almaktan hiç ama hiç korkmaz. Mesuliyet almayı sever ve bundan haz duyar. Güçlü bir lider, liderlik ettiği şey her neyse iyisiyle ve kötüsüyle onun sorumlusu olduğunu bilir. Bir insanın liderlik yapması için kimsenin kendisine yetki vermesine ihtiyacı yoktur. Hangi düzeyde olursa olsun, içinde bulunduğu ortamın farkında olan, yapılması gerekeni kimseden talimat almaya gerek duymadan yapan herkes liderlik yapmış olur. Liderliğin özü, insanın içinde bulunduğu durumdan kendisine görev çıkarmasıdır. Liderlik aynı zamanda sorumluluğu devretmek için görev paylaşımı yapmayı da kapsar. İnsanların çalıştıkları ortamda sorumluluk almayı, bilgi edinmeyi, büyük resme nasıl bir katkı yaptıklarını, iyi bir iş yaptıklarında da takdir görmeyi isterler. Eğer bu koşullar gerçekleşirse kendilerini değerli hissederler. Hayatlarında bir anlam bulurlar. Çalışanlarına sorumluluk devreden liderler onları daha fazla sorumluluk almak için de motive eder. Böylece de kurum sadakati yaratırlar. Aksi takdirde ilişkiler sadece para, menfaat gibi maddi değerler ilişkisine dönüşür. Her liderin görevi insanları bir ideal için gönülden çalışmalarını sağlaması, ilişkileri sadece maddi menfaat üzerine kurulu düzeysizlikten kurtarmasıdır. Liderlik ilkelerle ve değerlerle yapılan bir iştir. Hedeflerine ilerlemek için de sahip olduğu vizyonu kullanır. Bunu sağlamak için her liderin oyunun kurallarını koyması, başta kendisi olmak üzere herkesin bu kurallara uymasını sağlaması gerekir. Böylece keyfiyeti ve ayrımcılığı ortadan kaldırır, adaletin yerleşmesini, herkesin güvende hissetmesini sağlar. İnsanlar ona o kadar saygı duyarlar ki söylediklerinin bir vizyon çerçevesinde sağlam temellere dayalı gereklilikler olduğunu bilirler. Bu nedenle lider emir vererek konuşma ihtiyacı duymaz. Böylece tüm enerjinin işlere verilmesini sağlayarak verimliliği arttırır. İnsanlar her gün yaşadıkları olayları yorumlamak, anlamlandırmak, kısacası yönlerini bulmak ihtiyacı hissederler. Geldikleri yerin neresi olduğunu, nereye doğru gideceklerini, kendilerine hangi zorlukların beklediğini bilmek isterler. İşte bunları anlatacak liderin kendisidir. Bu nedenle liderin insanlarla sürekli iletişim ve etkileşim içinde olması, göz mesafesinde görünür olması gerekir. İnsanlar liderlerine bakarak yön bulur. Onunla özdeşleşir,
ve takip ederler. Liderlik, rehberlik etmek ve sonuçları etkilemekle ilgilidir. İnsanların bireysel olarak yapamadıklarını başarmak için birlikte çalışmalarını sağlar. Bu anlamda liderlik olduğunuz bir şey değil, yaptığınız bir şeydir. Resmi atanmış liderlik pozisyonlarındaki bazı insanlar kötü liderlerdir. İyi liderlik yapan birçok kimsenin ise resmi bir yetkisi bile yoktur. Güven ve enerji uyandıran sözleri değil, eylemleridir. Şu anda dünya tek bir liderin her şeye yön verebileceği bir durumda değil. Liderin kendisine destek olacak liderler yetiştirmesi veya etrafında toplaması gerekir. İyi bir lider en az kendisi kadar iyi olan takım arkadaşları ister ve bunun için çaba gösterir. Birikimini asla kendisine saklamaz. Birlikte olduğu insanlarla deneyim ve tecrübelerini paylaşmaktan geri durmaz. Liderin en önemli görevlerinden biri yetenekli insanları bir araya toplayarak onların gelişmesine destek olmaktır. Zira etrafındaki insanlar ne kadar kuvvetliyse o kadar kuvvetli olduğunu bilir iyi bir lider. Rekabetten korkmak yerine iyi liderler yetişmesine yardımcı olur. Deneyimle tazeliği, ustalıkla yaratıcılığı, profesyonellikle amatörlüğü bir potada eritip herkesin kendini geliştireceği bir ortam sağlamak liderliğin en önemli parçasıdır. Sadece kendi dönemi için değil, sonraki dönemler için de yeni liderler yetiştirir. Bu da sürdürülebilirliğin garantisidir. Lider yanlış da yapılsa ekibinin arkasında durur. Sözü eğip bükmez. Açık sözlüdür. Başkalarına suç atmak yerine hata bende deme erdemine sahiptir. Hayır denmesi gerektiği yerde de hayır der. Aman kabalık olmasın, aman bencil görünmeyeyim düşüncesiyle evet demez. Lideri doğallık yönetir. İş veya özel yaşamında hangi pozisyonda olursa olsun biriymiş gibi davranmak yerine kendi gibi olan, kendine has duruşunu seçebilecek özgüvene sahip kişiler lider olabilir. Olmadığı biri gibi davranmaya çalışanlar, rollerinin arkasına saklananlar uzun vadede başarılı bir lider olamazlar. İnsan sosyal bir varlık olduğundan iletişime ihtiyaç duymaktadır. Etkili iletişim grubun bağlarını güçlendirir ve birlikte hareket etmeyi sağlar. Bu nedenle iyi bir lider açık ve net bir iletişim sergiler. İşleri yönetmekle kalmaz, ilişkileri de iyi yönetir. Her sınıftan ve her fikirden insanlarla doğal bir iletişim kurma becerisi ve samimiyetine sahiptir. Birileriyle paylaşımda bulunmayı kayıp değil kazanç olarak görür. Değerli bilgileri paylaşır, yanlış anlaşılmalara fırsat vermemek için belirsiz durumlara açıklık getirmeye önem verir. Gereken soruları ne zaman, nerede sormasını bilir. İyi bir dinleyicidir. Endişe ve önerileri de dinler. Böylece de iletişimin tek taraflı olmamasını sağlar. Çalışanları dinlemek, işe bağlılığın, aidiyetin en önemli etkenlerinden biridir. Yapılan bir araştırmada çalışan gençlerin yüksek maaşlarına rağmen fikirlerini özgürce belirtemedikleri için %76 oranında mevcut iş yerinde çalışmak istemedikleri, iş değişikliğini tercih ettikleri bulunmuştur. Gerçek bir lider saygının duyulan değil, duydurtulan bir şey olduğunu bilir. Kendi saygı görmek istiyorsa başkalarına saygı göstermesi gerektiğinin farkındadır. Saygılı davranarak saygın kişiler olurlar. Birlikte oldukları insanların bir makine olmadığını bilir. Hata yapılmayan yer yoktur. Hataların olması her tecrübe seviyesinde kaçınılmaz bir durumdur. Bir sorunla karşılaştığında kişisel problemlerin ve olası kurumsal hataların çalışan üzerindeki olumsuz etkilerini de mutlaka göz önünde bulundurur. İyi liderler potansiyelin her zaman farkındadır. Hata ile beceri ve yeteneği birbirinden ayırt etmeyi bilir. Hatta hataları bile olumlu sonuçlara dönüştürmek kimi zaman yetenekli liderlerin ellerindedir. Önemli olan hatalardan ders çıkarabilmektir. İyi bir lider hatayı yapana değil, hataya odaklanır. Lidere düşen en önemli görev dengeyi bulabilmektir. Yakıp yıkmak ve gereğinden fazla tolerans göstermek değil. Etkili lider, çalışanlarının başarısız olduğu ve hata yaptığı durumlarda merhametlidir. Öfkelenip kızmak yerine sakinliğini korumayı bilir. İyi bir liderde olması gereken ilk özellik adalettir. Gerçek bir liderin pusulası doğruluktur. Ayrım yapmaz, kendi sevdiği olsa da taraf tutmaz. Tüm tarafları objektif bir şekilde dinler. Hemen her çalışan liderinden dürüst ve adil bir yaklaşım bekler. Yaptığı işin değeri ölçüsünde karşılık göreceğini bilen çalışanın işe ve iş yerine olan aidiyet hissi güçlenir. Çalışanlar veya birlikte olduğunuz insanlar dürüst liderlere güven duyarlar. Güven duydukları liderin dediklerini önemser, bir parçası olur ve uygularlar.
Teknoloji geliştikçe ve dünya düzeni değiştikçe artan yenilikçilik ihtiyacı iyi bir liderde inovasyon yeteneği olmasını gerektirir. Lider gerek teknolojik gelişmeleri, gerekse çalışma alanında gerçekleşen yenilikleri takip etmeli. Bunun sonucunda da kendi ekibinin yeniliklere ayak uydurmasını sağlamalıdır. Kendine sunulan yeni fikirlere kapalı olmamalı, kendi fikrinden farklı olsa bile uygulamaya koymaktan kaçınmamalı. Her işin zorlu, karmaşık ve anlaşılması güç gözüken yanları vardır. Bu durum ürkek, hata yapmaktan korkulan bir çalışma ortamına sebep olabilir. Lider, işi basitleştirerek zorlukların üzerinden gelinebileceğini, karmaşık taleplerin, beklentilerin aslında çözülebilir olduğunu gösterir. Liderler diğerleri tarafından gözlem altındadırlar. İyi bir lider hem kariyerinde hem normal yaşamında rol model olarak alınır. Birlikte olduğu insanlara ilham vermek, hayal gücünü canlandırması için onlara yardımcı olmak, gerçek bir liderin en kritik işlerinden biridir. Bunu da başkalarına örnek olarak sağlar. İşlerini tutkuyla yaparlar ve sıradan bir iş olarak görmezler. Elbette bir takıma liderlik etmenin birçok zorluğu var. Takım içerisinde de zaman zaman sorunlar çıkabilir. Tartışmalar, kavgalar, krizler zaman zaman rastlanılan durumlardır ve bu oldukça da doğaldır. Etkili bir lider bu krizleri takımın gelişmesi için fırsata dönüştürür. Görev paylaşımını doğru ve etkin yaparak, yapılan her işe kıymet göstererek, herkesi takımın bir oyuncusu gibi hissettirerek çözüme yardımcı olur. Çalışanlar arasında ayrım yapmadan, taraf olmadan krizlerin üstesinden gelmeyi bilir. Lidere düşen görev, bu tartışmaların iş ortamını gerginleştirmesini önlemek, uzamadan çabucak düzeltilmesini sağlamaktır. Liderlik, bir takımı sadece yönetmek değil, iyi bir takım arkadaşı olarak da zor bir problemin çözümüne öncülük etmektir. Farklı karakterleri birleştirip çatışmaları çözebilen liderler, takım çalışmasını yönlendirerek hedefe doğru yol alırlar. Eylemsizliğin insanları kaybolmuş ve kararsız hissettirdiğini bilir. Eksik bilgi olsa dahi hızlı hareket eder. Çünkü hızlı hareket etmek, çok daha fazla bilgiye ulaşmak için en kestirme yoldur lider için. Her türlü belirsizlikte mutlaka değerlerini takip eder. Böylelikle planların yeterli olmadığı zor zamanlarda azmini değerlerinden alır. Kararlılık sabit fikirlilik değildir. İnandığın şeyin arkasında tüm zorluklara rağmen durabilmektir. İyi bir lider doğru kararlar almak zorunluluğu duyar kendinde. Alması gereken kararları sağlam temellere dayandırarak, değerlerine bağlı olarak aldığı için arkasında durur. Böylece gerçekleştirmek istediği hedeflerin, o güne kadar yaptığı işlerin arkasında kararlılıkla durur. Kararlılık konusunda beni en çok etkileyen bir olayı da sizinle paylaşayım. İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in peygamberlik vazifesine başladığı ilk zamanlar. Kendisine henüz az sayıda insan iman etmiş, akrabalarından ve kavminden birçoğu da ona şiddetle karşı çıkıyordu. Yapılan eziyetlere, işkencelere ve hakaretlere rağmen kararlılıkla vazifesini yerine getirmeye devam ediyordu. Bunun üzerine kavminin önde gelenleri Hz. Muhammed'i kendi oğlu gibi koruyup kollayan, yine kavmin önde gelenlerinden biri olan amcası aracılığıyla kendisine haber göndererek bu davadan vazgeçmesini istediler. Hz. Muhammed'in çok sevdiği amcası aracılığıyla gelmiş olmasına rağmen bu teklife vermiş olduğu cevap en güzel kararlılık mesajlarından biridir. Amcacığım, güneşi sağ elime, ayı sol elime koyacak olsalar ben yine de bu davadan vazgeçmem. Lider başarma konusunda hırslıdır ama asla hırsına yenilmez. Liderliğin daima risk almak olmadığını bilir. Riski bazen alır, bazen almaz. Bazen risk almamanın en iyi seçenek olduğunu öngörür. Risk anlarında herkesin panik tuşuna bastığında sakin ve soğukkanlı davranır. Etrafındakileri ve işbirliği yaptığı kişi ve kurumları da etkileyerek sakin kalmalarını, ani karar vermemelerini, en doğru hamleyi yapmalarını sağlar. Özgüvenleriyle çevresine de güven verir. Bu sayede kurum adına da olumlu bir imaj çizer, işlerin büyümesinde önemli rol oynar. Bana göre liderin en önemli özelliklerinden biri de sahici olmasıdır. Ipsos Global Trends 2023 araştırmasına göre insanlar inanabilecekleri, güvenebilecekleri sahici liderler istiyorlar. Yine aynı araştırmaya göre insanların %60'ı ülkelerinin daha güçlü bir lider tarafından yönetilmesini istemiş. Bu da gösteriyor ki onca gelişmeye ve dijitalleşmeye rağmen iyi liderlik hala açık ara en sıkıntılı konu.